Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Yıllar önce Pinterest'te gördüğüm, kaydettiğim bir çanta modeli. Bu üzerinde lotus çiçeği modeli var. Çok sevdiğim, beğendiğim bir modeldi ama bir türlü nasip olmadı bu modeli çalışmak. Sonra böyle elimde güzel tarçın rengi bir ip vardı. Dedim ne yapabilirim, ne yapabilirim? Sonra bu güzel çantayı yapmaya karar verdim. Gerçekten de çok değişik, çok güzel bir çanta oldu. Ben çok sevdim, çok severek de kullanacağımı düşünüyorum. Bakar mısınız tatlılığına? Klasik renklerin dışında tarçın rengi çok tatlı, cici bir çanta oldu. Boyutu gayet geniş, ebatı geniş. Ben içerisine astar yapacağım. Şu an astar yapmadım. Böyle havlu koydum dik dursun diyor. Çünkü biliyorsunuz çantalar boşunda çok güzel durmuyor. Bu haliyle bile inanın kullanılır. Çok güzel, spor, rahat bir çanta oldu. Ben çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Yaklaşık 2,5 yumak spagetti yarnın bu renk ipini kullandım. Gerçekten çok tatlı bir ip. Örümü de kolaydı. İsterseniz bu iplikten tavsiye ederim. 3 ve 3,5 milim tığ kullandım. Kenar kısımlarına sık iğne geçerken 3 milimle geçtim. Ama normal çantamı örerken 3,5 milimle ördüm. Böyle bakın dikdörtgen bir taban başlıyoruz. Sonra motiflerimizi ayrı yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Ve bu sonuç ortaya çıkıyor. Evet, videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Şöyle çantamızın genel görünümüne bakalım. Gayet geniş bir çanta oldu bakın. Spor bir çanta oldu. Ki benim ipliğim normal kağıt ipliklere göre ince ve yumuşak bir iplik. Eğer bunu kalın sert kağıt ipliklerle yaparsanız böyle plaj boyu bile olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten geniş ve kullanışlı bir çanta. Ben şöyle içerisine şimdilik havlu koydum dik durması için. Ama astar ve çıt çıtla da şahane olacağını düşünüyorum. O şekilde zaten hem uzun ömürlü oluyor, hem kullanışlı oluyor, hem de daha profesyonel bir görüntüye kavuşuyor. Bakın askılarımız bu şekilde. Çok tatlı cici bir çanta oldu. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. O da şu: motiflerin birbiriyle eşit olması ve şu yan askı kısımlarının da eşit olması. Bakın hatta bir şey göstereceğim size. O kadar dikkat etmeme rağmen benim askımın bakın biri daha uzun olmuş, biri daha kısa olmuş. Yani şöyle bakın daha net anlaşılır. Çok az bir fark var ama yine de o duruşunu etkiliyor. Ona dikkat etmenizi öneririm. Şöyle bakın altı dikdörtgen taban. Çok tatlı bir çanta. Evet, şimdi kullanmış olduğum iplikten bahsetmek istiyorum. Bu reklam veya işbirliği vesaire değildir. Böyle çok güzel tarçın rengi spagetti yarnın ipliği. Bundan 2 tane tam yumak kullandım. Bir de bu yumağın yarısını kullandım. Yumağımı da bu hale benim kedim getirdi. Yani kızım getirdi. Maalesef hiç düzgün bir şekilde öremiyorum. Hep karışık kuruşuk örüyorum. Ama sağlık olsun. Evet, çantamız bu şekilde. Sizler de umarım rahatlıkla örersiniz ve kullanırsınız. Şöyle düz bir zemin üzerinde ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. En azından sizlere fikir olsun. Dediğim gibi benim elim normalde sıkı veya gevşek ayarlayabiliyorum ama ipliğim çok ince olduğu için çok büyük bir çanta olmadı. Sizlerin eğer ipliğiniz kalın olursa, eliniz de gevşek olursa daha büyük bir çanta elde edersiniz. Şöyle bakın, eni 44 santim. Boyuna bakalım. Boyu biraz kısa. Şöyle tabandan ölçtüğüm zaman 30 santim. Sadece şu motifli kısmı ölçtüğüm zaman ise 23 santim. Ölçülerimiz bu şekilde. Şunlar da böyle 108 santim civarı falandı. Sanırım bunu örerken ölçmüştüm. Bu şekilde ölçmemiz biraz zor olacaktır zaten. Hemen tarifine başlayalım. Tığımı da göstereyim. 3,5 milim tığım. Dikdörtgen bir taban yapacağız. Dikdörtgen taban üzerine modelimizi kuracağız. ...34 tane zincirimi çekiyorum. Zincirlerimi orta ayarda çekiyorum. Çok sıkı veya çok gevşek yapmayın.
Evet, 34 tane zincirimi çektim. Şimdi şöyle 35. zincirimi çekiyorum. Bunu dönüş olarak kabul ediyorum. Şimdi bakın şöyle arka taraflarına, arka kanatlarına batarak yapacağız. Bu aşamada 3 milim tığıma geçiyorum. Normalde 3,5 ördüm ama buralara batmak zor olduğu için 3 milime geçtim. Şimdi 34 tane sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi 34 tane sık iğnemi yaptım. Bakın son yaptığım yani 34. sık iğnenin üzerine hemen şöyle bir ayraç takıyorum. Burası artırma noktam olacak. Şimdi aynı noktaya 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi ortadakini bakın boş bırakıyorum. Son yaptığım sık iğneye de bir tane ayraç takıyorum. Şimdi bu ayraç taktığımız yerlerden artırma yapacağız. Ortadaki sabit kalacak. Bu şekilde genişleyecek modelimiz. Şimdi bakın burada 34 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi her birinin karşısına birer tane döndüm. Sık iğne yapıyorum. Ta ki nereye kadar? Diğer köşe noktaya kadar. Bakın şu başlangıç ipimi de arada yürütüyorum. Bu şekilde her ilmeğin, her sık iğnenin karşısına ne yapıyorum? Birer tane sık iğne yapıyorum bu köşe noktaya kadar. Evet, şimdi karşısında yine sık iğnelerle doldurdum ve ilk başladığım bakın sık iğneye geldim. Bu noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. İlkini yapıyorum. Burası artırma. Aynı zamanda da sıra başımız. Buraya şöyle pembe yok. Burası artırma noktası. Buraya bir tane ayraç takıyorum. Geliyorum ortasına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın bu ilk yaptığımız sık iğne ne oluyor? Bizim sıra başımız oluyor. Oraya da şöyle farklı renk bir ayraç takacağım ki sıra başımız, sıra sonumuz anlaşılsın. Bakın pembe olan benim sıra başlangıcım olacak. Evet, şimdi ilk başlangıç ilmeğimiz olan sık iğnemize şöyle giriyorum buraya. Aynı zamanda ilk artırmamı da yapıyorum sıra başı olduğu için. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi bakın ortadakine yani ikincisine ayracımı yerleştiriyorum. Hep artırma noktalarım bu 3 tanenin ortasındaki ikinci olacak. Şimdi ara noktaları normal sık iğne ile örüyorum diğer uca kadar. Diğer uçta tekrar artırmayı göstereceğim. Yani sadece bu işaretlediğimiz ayraç koyduğumuz noktalardan artırma yapacağız. Onların da her birine 3'er tane batacağız. 3 tane sık iğne yapacağız. Ortadakine de ayracımızı takacağız. Bir sonraki noktada o 3 tanenin ortasında kalan ilmek üzerinden yine artırmamızı yapacağız. Yani çok basit aslında. Oval tabandan daha rahat. Dikdörtgen taban daha basit. Umarım anlaşılır. Evet, geldim artırma noktasına, hemen ayracımı çıkarıyorum. Ne yapıyorduk? Artırma noktasına 3 tane sık iğne yapıyorduk. 1 2 ve 3. Hangisine takıyorduk ayracı? Tam ortada kalana, yani ikincisine. Şimdi diğer ayraca kadar aradaki bir tane ilmeği ördüm. Şimdi geliyorum yine artırma noktasına. Burada 3 tane sık iğne yapıyorum. Ayrıca hangisine takıyorum? İkincisine. Bu şekilde hep artırma noktalarında 3'er tane sık iğne yaparak her seferinde ayracı da ikinciye tutturarak ortada kalan sık iğneye modeli dilediğiniz uzunlukta
ve genişlikte örebilirsiniz. Bakın. Şimdi o ara noktaları bir düz olarak öreyim. Bir diğer köşede de artırmaları göstereyim. Aynı mantıkla devam edecek. Dilediğimiz uzunlukta ve genişlikte öreceğiz. Burada genişlik için önemli olan sıra sayısı, uzunluk için de en içinde önemli olan başlangıç zinciri. Eğer siz daha geniş bir çanta tabanı istiyorsanız 34 değil işte 38, 40 falan da yapabilirsiniz. Evet, bakın geldik yine artırma noktamıza. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Ne yapıyorduk buraya? 3 tane sık iğne yapıyorduk. 1 2 3. Ayrıca hangisine takıyoruz? İkinciye. Şimdi ara noktaları normal düz olarak, yani birer tane sık iğne olarak örüyorum. Altı ses çıkarıyor, sinir oldum. Şu parçayı koyalım da çıkarmasın. Şimdi geldik yine artırma noktamıza. Aynı zamanda pembe neydi? Benim sıra başımda. Şimdi buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. Tam ortadakine ayracımı yerleştiriyorum. Sıra başı neden önemli? Ne zaman bitireceğim genişliği ve uzunluğu tamam dediğimde bu noktaya gelince bitireceğim. Bu noktaya tam geldiğim zaman ne yapacağım artık? Parçamı bitireceğim. Şimdi ben bu mantıkla belli bir sıra öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüm, ne kadar ulaştım onu sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi ben tabanımı belli bir mesafede ördüm. Şimdi sizlere santim ölçüsünü vereceğim. Hemen bakın. Boy ölçüsüne bakalım. Boy ölçümüz şöyle 34 santim. Ene bakalım. Enimizde 11,5 santim. Şimdi bakın, aynı şekilde gösterdiğim gibi artırmaları yapmaya devam ettim. Artırmaları hep şu köşelerde yaptığımız 3 tane ilmeğin ortasındaki ilmekten yaptık. Ve bakın, biz bu kısımlardan artırma yaparken ortadaki ilmeklerimiz de ne yaptı? Çoğaldı. Şimdi 3 milim tığıma geçeceğim. Neden 3 milime geçiyorum? Artık artırma noktalarıyla işim bitti. Bunları çıkarıyorum. Kenarlarına güzel bir kaydırma yapacağız. Bakın, sıradaki ilmeğe direkt giriyorum. Girdikten sonra şöyle kaydırıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bura köşe olduğu için çok sıkmıyorum elimi. Bakın, şöyle giriyorum. İlmeğin içinden kaydırıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İçinden kaydırıyorum. Devam ediyorum. Bakın, bütün çevresini aynı şekilde geçiyorum. Batıyorum. İlmeği kaydırıyorum. Ve bakın, şöyle bir görüntümüz olacak kenarlarda. Bakın, şu görüntüdense daha düzgün bir görüntümüz olacak. Bakın, batıyorum, kaydırıyorum. Batıyorum, kaydırıyorum. Batıyorum, kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde bütün çevresini geçiyorum. Evet, bakın, kenarlarını geçmeye devam ediyorum. Gerçekten muntazam bir görüntü oluyor. Bu şekilde. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi başlangıç ilmeğime geldiğim noktada şöyle 2,5 milimi alalım da bitirişmeyi daha rahat yapalım. Bakın, ilk başladığıma şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da şöyle birazcık ipimi uzun tutuyorum. Ve şöyle arkadan yürüterek gizliyorum ve tabii ki sağlamlaştırıyorum. Bakın, bu şekilde.
Zaten kendiliğinden de bakın hemen katına ayrıldı. Şimdi bunu da şöyle farklı yerden geçiriyorum ve düğüm yapıp sabitliyorum. Hem yürütmüş olduk hem düğüm yaptık. Bu şekilde sapasağlam oldu. Şimdi şöyle kesiyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bakın tertemiz bir çalışma oldu. Şurayı da aynı şekilde bir düğüm yapalım. Başlangıç ipimizi de bunu da keselim. Evet, tabanımız bu şekilde hazır. Şimdi esas modelimize geçeceğiz. Bunu da hemen size nasıl yaptığımı anlatayım. Şimdi yine 3,5 milim tığımı aldım. Şöyle bakın orta ayarda çok geniş de değil, sıkı da değil. 5, toplam 30 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 8, evet bakın 30 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane daha çekiyorum. 31 oldu. Bu çektiğim 31.yi tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum ve 31.'nin şöyle arka kanadından giriyorum ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Sonradan çektiğim 4 zincirde kenar trabzanımı sayıyorum. Bakın 2 tane trabzanım oldu. Şimdi bir sonraki kanada giriyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın yan yana 3 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi başına doluyorum. Zincir çekmeden 1, 2, 3, dördüncüye giriyorum. Şöyle uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Buraya şimdi fıstık yapacağız. 1, doladım, battım, 2, doladım, battım, 3. Bakın 3 seferde battıktan sonra hepsini topluyorum. Kalan 2 ilmeği de sabitliyorum. Bir tane fıstık yaptık. Şimdi arada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı noktaya batıp 1, doladım, 2, doladım, 3. Şimdi hepsini topluyorum. Kalan 2 ilmeği sabitliyorum. Bakın 2 tane fıstığımız oldu. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3. Doladım. Aynı noktaya giriyorum. 1, 2 ve 3. Anne, Efendim? bana oradaki küçük yumurtalardan verir misin? İpsini topluyorum ve sabitliyorum. Bana küçük yumurtalardan verir misin? Evet, şimdi bakın 3 tane fıstıktan oluşan çiçeğimizi yaptık. Şimdi doluyorum. Yine şöyle çeviriyorum zincirimin arka kanadını. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. Ve buraya şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Bir çiçek, 3 trabzan, bir çiçek, 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. İlkini yaptım. 2, 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar doluyorum. Bakın arada zincir yok. 1, 2, 3, dördüncüsüne giriyorum ve yine fıstıklarımı yapıyorum. 2, 3. Hepsini toplayıp sabitliyorum. Arada 3 zincir. Yine 1, 2, 3 seferde toplayıp sabitliyorum. Yine arada 3 zincir ve yine fıstık Anne bana böyle yer açar mısın? ve sabitliyorum. Neyi açayım? Böyle yarı. Beyler diye bir şarkı vardı. Tamam, şu bitsin. Videom bitsin, açacağım. Şimdi doluyorum. Beyler. 1, 2, 3, dördüncüsüne giriyorum.
Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum yan yana. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 tane trabzandan sonra ne yapıyoruz? Yine fıstık grubumuzu yapıyoruz. Doluyorum. 1, 2, 3, 4'ün üstüne giriyorum. Ve fıstığımızı yapıyoruz. 2, 3, 4. Hepsini topluyorum. Evet, ilk fıstığımı yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. İkinciyi yapıyorum. Dokunma kısım. Evet, ikinciyi yaptım. Şimdi 3 zincir ve son fıstığımı yapıyorum. Evet, bakın 3. çiçek grubumuzu da yaptık. Şimdi trabzanla sıramızı kapatacağız. Yine 4 tane atlıyorum. 1, 2 ve son ilmeğimi de batıyorum. Ve 3. trabzanımı yapıyorum. Evet. Bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi örgümü çeviriyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bakın doluyorum. 2. trabzanın şöyle arka kanadından batıyorum. Ve ikili bir trabzan yapıyorum. Doluyorum. 3. trabzanın şöyle bakın arka kanadından batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Evet, 3 tane fıstığımız vardı. Tam şöyle fıstığın tepe noktasına batıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın şurada 3 tane trabzanımız var. Bunları şöyle arka yüzden örüyoruz. 1, doladım. 2, doladım. 3. Yine 3 zincir. Ve yine ortadaki fıstığın tepe noktasına sık iğne ile sabitliyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi yine 3 zincir. Burada 3 tane trabzan var. Bunların şöyle ön kanatlarından girerek ilmek alarak örüyorum. Evet, şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine ortada kalan fıstığın tepe noktasına sabitliyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum ve şurada bakın arka kanada batıp 1. trabzanım, doluyorum arka kanattan 2. trabzanım, doluyorum kenar trabzanında normal şöyle ön kanattan ikili trabzan yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bakın 2. sıramızı bitirdik. Bundan sonrası tekrardan ibaret. Şimdi tekrar 1. sıraya dönüyoruz. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bakın ön kanadından şöyle trabzanın giriyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. 2. ön kanattan bakın girdim. Ve trabzan yaptım. Trabzanlarımızı böyle hep ön kanattan, ön taraftan yapacağız. Şöyle bakın göstereyim bu şekilde. Arka görünüm bu şekilde olacak. Şimdi direkt doluyorum. Şimdi fıstıkları tam şu tepede sık iğne ile sabitlediğimiz kısımlara yapıyoruz. 1, 2, 3. Doluyorum, sabitliyorum. 3 zincir. 2. fıstık 1, 2, 3. Sabitliyorum. 3 zincir. 3. fıstığımı yapıyorum.
çiçek grubumuzu ne yaptık? Bitirdik. Şimdi neye geçiyoruz? Trabzana, ama trabzanları bundan sonra hep şu ön kanattan alarak öreceğiz. Birinci trabzanım. 2 ve 3. Şimdi tekrar fıstık. 1 2 3. İlk fıstığımı yaptım. 3 zincir. İkinci fıstığım. 3 zincir ve üçüncü fıstığım. Şimdi devam ediyorum. Yine ön kanattan bakın giriyorum. İkili trabzan. Ön kanattan giriyorum. İkili trabzan. Ön kanattan giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi doluyorum ve son fıstık gruplarımı yapıyorum. Birinci fıstığım, arada 3 zincir. İkinci fıstığım ve üçüncü topladım. 3 zincir ve son fıstığımı yapıyorum. 1 2. Çok kolay bir model, çok basit bir model. Evet, bakın son fıstık grubunda yaptım. Şimdi sıra sonunda trabzanlarımı yapıp sıramı kapatacağım. İkinci trabzan ve son kenar trabzanı da normal trabzan olarak örüyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu kenar trabzanı kabul ediyorum. Şöyle bakın, ikinci trabzanın arka kanadından batıp bir ikili trabzan, üçüncü trabzanın arka kanadından batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada ne yapıyorduk? 3 zincir çekip orta noktaya sabitliyoruz. Bu noktada sadece zincir çekip kenar trabzanlarını ve orta trabzanları yapıyoruz. Çiçek modelini önde kuruyoruz. Umarım model anlaşılmıştır. Bundan sonra aynı şeyi, aynı örüntüyü tekrar ederek modelimizi tamamlayacağız. Ben belli bir mesafede öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi ben parçamı tamamladım. Şöyle bakın, şu çiçekli kısımları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olduktan sonra arka sırada da zincirli kısmı yapıp tekrar ön yüzde birlikteyiz. Şimdi bu aşamada bir zincir çekip yukarı çıkıyoruz ve direkt dibine batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir sık iğne, yine trabzanın üzerine bir sık iğne, zincirin içerisine 1 2 3 tane sık iğne. Şimdi bakın, şu birleşim noktasına doluyorum, batıyorum ve bir tane çakma trabzan yapıyorum. Burada ara kısımda çöküklük olmasın diye bu kısmı çakma trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane sık iğne, şimdi geliyorum trabzanların üzerine birer tane sık iğne, zincirin üzerine yine 3 tane sık iğne, çünkü 3 tane zincir vardı bu kısımda. Şimdi doluyorum tam birleşim noktasına bir tane çakma trabzan. Bu şekilde sıramın sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, şimdi bakın sıra sonuna geldim. 3 tane trabzanım var. Sıra sonunda yine her birinin tepesine birer tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum.
Şimdi bakın üst kısmı sık iğnelerle geçtik. Şimdi yandan devam edeceğiz. Alt kısım ve diğer yan taraf tamamen sık iğne geçeceğiz. Şimdi bu noktada da bakın şöyle uygun boşluklara, çok kasmayacak şekilde, çok da gevşek olmayacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın yan kısımlara. Şöyle olması lazım. Yani burada çok böyle yığılma da olmasın, fazla sık iğne de olmasın, kasmasın da. Bu şekilde alt kısma doğru ilerliyorum. Baba bakar mısın? Bak. Bakış. Şimdi bakın kenar kısımlarını sık iğne yaparak geldim. Şimdi şu başlangıç zincirimizin olduğu alt kısma öreceğim. Bakın şu kısımda şöyle bir zincir dönmüş. Buna şöyle 1, 2 sık iğne yaparak dönüyorum aşağıya. 3 ve bakın 4 tane sık iğne yaparak ne yaptım? Aşağı kısma dönmüş oldum. Şimdi şu yine birleşim noktalarına, çiçeklerin olduğu kısma dolayıp bir tane çakma trabzan yapıyorum. Çünkü bu kısımlarda çökme oluyor. Ara kısımlara 3 tane sık iğne. Birleşim noktasına bakın yine dolayıp bir tane. Çakma trabzan. Evet, bu şekilde alt kısımda dönüyoruz. Bu kısmı yine burada yaptığımız gibi dönüp yukarıya başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet, şimdi geldim başlangıç noktama. İlk başladığım şöyle sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve böyle bütün çevresini sık iğne geçmiş oldum. Şimdi üst kısımdayız. Şuraya bir işlem yapacağız. Bir zincir çekiyorum bakın. Bulunduğum noktaya giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından bir zincir çekiyorum. Bakın bir sık iğne boşluğa atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir sık iğne boşluğu atlayıp bir sonrakine sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne boşluğu atlayıp bir sonrakine sık iğne. Bu şekilde aralarında bir zincir, bir sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum ve en sondaki şöyle sık iğnenin tepe noktasına batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Sadece bu kısımdan git gel yaparak toplamda kaç sıra örmüşüz bakalım. 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın bu sefer bir zincirlik boşluklara sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir bakın bir önceki sıradaki sık iğnenin üstüne geliyor. Bir zincirlik boşluğa da sık iğne geliyor. Yani tam zıttını yapıyoruz. Bir zincir, önümde bakın sık iğne var, atlıyorum, boşluğa giriyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir zincir, önümdeki sık iğneyi atlıyorum, boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar edeceğiz. Daha sonrasında 2 sıra aynı işlemi devam ettireceğiz ve parçamızı sonra devam edeceğiz. Evet, 4 sıra aynı işlemi tekrarladım ve bu şekilde üstümüzde hazır oldu. Şimdi son bir işlem var. Bütün çevresini kaydırma tekniğiyle geçip daha sonra da zaten parçaları ütüleyeceğim. Şimdi bakın ilk sık iğneme battım. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Sıradakine giriyorum. Geçiriyorum. Şimdi burada boşluğa giriyorum. Bir öncekinin içerisinden kaydırıyorum. Sık iğneye girip kaydırıyorum. Bir zincirli kısma girip kaydırıyorum. Burada şöyle daha düzgün bir görüntü oluşması için
bir sıra bütün çevresini kaydırma yapıyoruz. Sık iğnenin üzerine direkt girip kaydırıyorum. Boşluğun direkt altından girip kaydırıyorum. Yeniden çıkar. Bakın diğer kısma geldik. Buradan da aynı şekilde devam ediyoruz. Kaydırmaları yaparak döndüm. Sonra bütün çevresini geçip başlangıç noktama kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, parçamızın kenarlarını bu şekilde kaydırarak sık iğne ile geçiyoruz. Bundan toplamda 4 tane olacak. Henüz ütülemedim bunları. Ütülediğimiz zaman çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. Bundan 4 tane olacak. Bir de şöyle askı kısmı için 2 tane parçamız olacak. Ve bakın. Bunu da santim olarak ölçüsünü hemen paylaşayım. Şöyle düz bir şekilde tutup parçamızı ölçtüğümüz zaman şöyle 105 santim uzunluğunda. Enini de söyleyeyim hemen. Anne bana bir tane küçük Eni de şöyle yastıklardan verir misin? 4 santim biraz geçiyor. Evet, bu askı parçası için de 7 tane zincir çekiyoruz. 7 tane zinciri dönüp 6 tane sık iğne üzerinden modelimizi kuruyoruz. Şuradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Bir zincir, bir sık iğne şeklinde. Evet, o şekilde aralarda bir zincir, bir sık iğne şeklinde biraz önce verdiğim ölçüde öreceğiz. Ardından da şöyle kenarlarından evet, kenarlarından şimdi bir sıra sık iğne geçeceğiz. Bakın bir zincirle dönüyorum. Şöyle uygun boşluklara modelimin şeklini, formunu bozmayacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Trabzanların üzerine, trabzanların birleşim noktasına, trabzanların şöyle üzerine, trabzanların birleşim noktasına şeklinde bakın bütün çevresini alt kısımda dahil geçeceğiz. Daha sonra tekrar döneceğiz. Başlangıç noktamıza geleceğiz. Ardından da bir sıra kaydırma yapacağız. Kaydırmayı da biraz önce göstermiştim zaten. Ve artık parçalarımızı bitirmiş olacağız. Tabanımızı hazırladık. Yandaki motif detaylarımızı hazırladık. Şimdi askı detayımız bu şekilde. Bütün parçalarımız hazır olacak. Bakın bu şekilde sık iğne geçiyoruz. İsterseniz kaydırma da yapmayabilirsiniz. Direkt sık iğne ile de bitirebilirsiniz.
Evet, şimdi bakın ben bir tane askıyı koydum şu şekilde. Sonra orta kısmına bir tane motif yaptım, birleştirdim. Yan kısmına ikinci motifi, diğer yanına üçüncü motifi. Şimdi bunu şöyle içe doğru katlıyoruz bakın. Tam tersini çeviriyoruz. Şimdi diğer askımızı da şöyle yerleştirip bu kısımlardan dikiyoruz. Bunu da bu kısımdan. Ardından da orta kısmına son parçamızı yerleştiriyoruz ve hazırlıyoruz. Şimdi dikmeyi göstereceğim size. Şöyle bakın, şu kısımdan tam denk getirip dikeceğiz. Evet, şimdi dikişle devam ediyoruz. Şöyle bakın, kaydırma ilmeklerim vardı. Bunların içindeki ilmeklerden şöyle karşıya geçerek dikiyorum. Karşıdaki bakın içteki ilmekten bu taraftakine geçiyorum. Dikiyorum. Böyle karşılıklı ilmeklerimi birleştiriyorum. Biraz önce şu başlangıcında göstermiştim ama zaten alttan yürütüp direkt üste çıkıp iğnemizi o şekilde devam ediyoruz. Onu kaydetmemişim. Kaydettim sanıyordum. Bu şekilde uca kadar dikeceğiz. Fark ettiyseniz şuradaki ilmeklerin bakın daha açık. Bunun sebebi biraz önce örerek birleştirmeyi denedim ama hiç hoşuma gitmedi. O yüzden şimdi dikerek deniyorum. Bu şekilde daha güzel duruyor zaten. Bakın. Evet. Şimdi bunu bu şekilde dikeceğiz. Diğer kısmını alttan şöyle dikeceğiz. Son kalan parçayı da tam orta noktaya dikip birleştireceğiz ve çantamızın üst kısmını tamamlamış olacağız. Sonrasında da şu taban kısmını dikerek birleştireceğiz. Evet, şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Bakın, düz bir zemin üzerine çantamızı tam ikiye katlayıp bu görünümde koyuyoruz. Ardından da tam ortalayıp gördüğünüz kısımdan ortalayıp dikmeye başlıyoruz. Şimdi kaydırma ilmekleri vardı. İlmeklerin tam birbirine yakın olan iki ilmeğine dikiyoruz. Yani dışta kalan ilmekleri dikmiyoruz. Sadece içte kalan ilmekleri dikiyoruz. Burada düz bir zemine koymak, tam ayarlamak çok önemli. Aksi halde çantanın tabanı yamuk olur. Bir başlangıçta nereden başladıysanız dikmeye, sıra boyunca bahsediyorum, bu sıradan. Diğerinde orada bitmesi gerekiyor. Bakın, gördüğünüz gibi dışta kalan kaydırma ilmeklerinden birleştiriyorum. Kaydırmayla daha şık dursun dedim ama bu da bayağı dikmeyi falan zorlaştırıyor. Ama görünümde tabii ki daha güzel olacak. Bu şekilde bir dikelim bakalım. Evet, dikişimiz bu şekilde. Şimdi ben orantılı olsun diye ipimi burada bırakacağım. Bakın, tam karşısına gelen noktada, bu dikdörtgenin tam karşısına gelen noktada ip bağlayıp tekrar oradan içe doğru dikeceğim. Bu şekilde hani daha eşit dikeceğimi düşünüyorum.
Evet bakın. Diğer tarafla aynı eşit gelecek şekilde sol tarafı yerini belirliyorum. Şimdi buradan içe doğru devam edeceğim. Bu yüzü bitince karşı yüzünü dikeceğiz. Daha sonra yanları dikip bitireceğiz. Evet, şimdi bakın bir yüzünü diktik. Şimdi karşı yüzüne denk getiriyorum. Tam tersine çeviriyorum. Yine yanlarda kaydırma yapmamak için düzeltiyorum. Ve aynı şekilde diğer yönde diktiğimiz gibi motiflerin neresine denk geliyorsa dış kısımları denk getirerek bu yüzünü de dikiyorum.
Evet, şimdi yanla devam ediyoruz. Yanları da kalan kısımları sağdan soldan ip yürüterek devam ediyorum, dikiyorum. Burada gözünüz hoş görünmezse, bir yamukluk olursa hiç gözünün yaşına bakmayın. Tamamen söküp tekrar yapın. Aksi halde bütün emeğiniz boşa gider. Çünkü bu formu vermek için, o çantanın taban formunu ve yukarı çıkış o güzel görüntüsünü vermek için dikişi gerçekten çok özenli ve güzel yapmamız gerekiyor. Bu çantanın da zaten beni en çok yoran kısmı o dikiş yaptığımız kısımda. Evet, son olarak çantamı bakın ütüledim ve son şekliyle karşınızda. Şu an içerisinde astar yok, çıt çıt yapılmamış. O halde bile bakın çok rahat kullanılabilir, güzel bir çanta oldu. Ben özellikle böyle büyük çantaları, spor çantaları çok beğeniyorum ve günlük hayatta da çok kullanıyorum. O yüzden de bu çanta eminim benim çok kullanacağım çantalar arasına girecek. Ben çok severek çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz, denersiniz. Buraya kadar beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı, küçük bir emoji dahi olsa yorum yapmayı, destek olmayı unutmayın. Farklı projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.